Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle trend oyuncak olan Labubu'dan ilham alarak hazırlamış olduğum Labubiş tarifimi şekillendireceğiz. Çok yakın zamanda şu şekilde anahtarlık versiyonunu çalıştığımız bu ürün pek çok sevildi. Pek çok kişi tarafından örmeye layık görüldü ve şekillendirildi. Çok şirin sonuçlar elde ettik. Şimdi ise kadife iple öreceğimiz oyuncak versiyonu da görür görmez herkesin çok beğendiği bir oyuncak oldu bile. Bugün çalışacağımız versiyonda ufak değişiklikler yapacağız tarifte. Kolları hareketli olacak. Yumuşacık puf puf haliyle çocukları çok memnun edecek bir oyuncak örmüş olacağız. Şöyle diş detaylarımız olacak. Yüz işlemesi yapacağız. Yüz şekillendirmesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Tüm detaylarıyla ürünümüzü örüp bitireceğiz. Şöyle de göstermiş olayım. Ölçüleri hakkında bilgi vereyim size. Oyuncağımızın boyu yaklaşık olarak 25 santimdir. Şöyle geniş yerinden ölçersem de 10 santimi aşkın bir eni var. Aynı tarif olmasına rağmen ortaya çıkaracağımız sonuçlar tığ ve malzeme değişimiyle görünür halde farklı oluyor. Şimdi hangi malzemeleri kullanacağız onları da detaylı olarak ben söyleyeceğim size. Malzemelere geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Katıl butonundan da üye olarak kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Videonun altına bırakacağınız yorumlar tarafıma ulaşıyor arkadaşlar. Görür görmez ben yanıtlıyorum. Düşüncelerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Hadi gelin şimdi malzemelere bakalım. Evet, şimdi malzeme olarak kadife ip kullanacağız. Şöyle yavru ağzı tonlarında bir renk seçtim. İkinci ürünü örmek için şöyle kalınca bir ip. 6,5 numara 0,75 milimlik tığ kullanacağım ben bu ip için. Ana rengimiz yavru ağzı olacak. Şöyle krem tonlarında açık bir renk tercih ettim. İsterseniz ten rengi de yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Şöyle naylon içerikli iplerim var yüz işleme için. Bu 3 kat bir ip. Bunları katlarına ayırarak kullanacağız. Yine aynı şekilde beyaz ipi de var. Şöyle ucunu bulayım. Beyazı ve siyahını yüz işlemede kullanacağım. Toplamda kadife ip için 100 gram kadar ipe ihtiyacımız olacak. Dolum için de elyaf'a ihtiyacımız olacak. Çok fazla elyaf kullanmayacağız. 25 santimlik bir oyuncak için. Şu şekilde bir dolum yapılması yeterli. Kollarda dolum yapmayacağız zaten. Kulakta da aynı şekilde. Sadece kafa ve gövde dolumu yapacağız. Kollar için tel kullanacağız. 2-2,5 milimlik tel ihtiyacınızı görecektir. Makasım var. Şu şekilde iğnelerim var. Şu en uzunu benim işimi görecektir. Bu şekilde bir iğne ile dikişiniz rahat olur. Göz kullanmak isterseniz kafayı başlangıç noktaları ön tarafında kullanmıyoruz. Zaten onu örerken göstereceğim. Kafayı şapkaya yerleştirdikten sonra ortalayarak gözleri de takabilirsiniz. Hadi öyleyse malzemelerimiz hazırsa örmeye başlayalım. Şimdi sihirli halka ile kafa yapımına başlıyoruz. Öncelikle şu şekilde bir sihirli halka yapacağım. Halkamı biraz küçük tutacağım. Şöyle alıyorum. Şimdi halkamın içerisine sık iğne yapmaya başlıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın kadife ipte sıkıştırması zor olacak. İsterseniz zincir yaparak da başlayabilirsiniz. Farklı bir ilkte halka yapıp içerisine kadife iple doldurarak da devam edebilirsiniz. Bunlar tamamen farklı yöntemler. Hangisi size uygunsa deneyebilirsiniz. Şöyle küçük bir halka yaptım. İçerisine dolduruyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle sıkıştırıyorum hafif. 5 ve 6. Şimdi bir üst sıradan devam edeceğim. Şuradaki ilmekleri görüyor olacaksınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan hemen
Sık iğne yaparak devam ediyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen kaybetmemek için şöyle ilk sık iğnemin içerisine ilmek belirleyicimi takacağım. Şu bir, şuradaki iki. Şimdi diğerinden devam edelim. Bir sonraki ilmeğe de 2 tane sık iğne. 4 oldu. 5, 6. Hepsine çift batıyoruz. Şöyle tekrar yapacağım. 7, 8, 9, 10 ve 11, 12. İpimi biraz açıyorum. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. 6 olan ilmeğimizi 12'ye çıkarttık. Hemen üst sırada bir sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi hemen takıyorum. Kadife ipte sırayı kaybetmek çok doğal. O yüzden kontrollü gitmek lazım. Şimdi bir tane ördüm. Bir sonrakine yapacağım. Şöyle bir yapayım. Bakın burada ördük. Bir sonraki burada. 1, 2. Aynı yere 2 tane batıyorum. Bir örüyorum. Şuradan bir tane arttırıyorum bir sonrakinde. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne başladığımız için 6 kez arttırma yapıyoruz şimdi. Sistematik olarak böyle ilerlediği için bir örüyorum, bir arttırıyorum. Aynı işlemi 6 kez tekrar ediyorum ve 18'i sayıma çıkartıyorum. Şöyle geriye sayarak kontrol edelim. Şimdi hem beyaz ip olduğu için hem kadife olduğu için biraz zor olacak. Biz renkli ipe geçtiğimizde ekranda görüyor olmanız daha kolay olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi bir üst sıradan devam edeceğim. 1, 2 tane örüyorum. Hemen ilkine takıyorum, şöyle bırakıyorum. Şimdi bu sırada 2 ördük, bir tane arttıralım. 1, 2 örüyorum, bir arttırıyorum. 1, 2 örüyorum, bir arttırıyorum. Üçüncüyü yaptım. 1, 2 örüyorum, bir arttırıyorum. Dördüncü. 1, 2 örüyorum, bir arttırıyorum. Beşinci. 1, 2 örüyorum. Şurada bir tane arttırıyorum. Altıncıyı yapıyorum. Şimdi bir sonraki sıradan devam ediyoruz. Ne kadar devam edeceğiz? Şimdi bunu 4 ör 1 arttır yapacağız. Şimdi 2 ördük 1 arttırdık, 3 öreceğiz 1 artıracağız, 4 örüp 1 artırıp 36 sık iğne elde edeceğiz. Ve 36 sık iğneyi toplamda 7 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Şimdi 36 sık iğneye ulaşıyorum. 7 sıramı tamamlayıp geliyorum. Ardından devam edeceğiz. 7 sıra tamamlanmış oldu. Şimdi azaltmalarla devam edeceğiz. Küçültmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir ilmeğimizi de şöyle belirleyelim. 2 şuraya takacağız. Yanlış oldu. 4 tane ördük. Şimdi ön ilmeklerden alarak bir tane azaltıyorum. Bakın. Aldığımız ilmekleri şöyle görelim. Bunu aldık. Şuradan devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Şu ilmekleri alıyorum. Şunu da tutuyorum elimle, azaltıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Şöyle ön ilmekleri alıyorum. Azaltıyorum. 1, 2, 3,
4 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şöyle tutuyorum, kendime ilmek belirliyorum. Eğer gözünüzden kaçıyorsa bunu da yapabilirsiniz. Şöyle 3 oldu ve 4. Şimdi 4 ör, bir azaltta bütün sırayı dönüyorum. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrar etmiş olacağız. 1, 2, 3 ve 4. Sonuncu azaltmamı da yapıyorum. Şimdi bütün sıralarda azaltma yaparak gideceğim yine. 4 ördük, bir azalttık. 3 örüyorum, bir azaltıyorum. 2 örüyorum, bir azaltıyorum. 6 ilmek 12 ilmek kaldığında da 6 defa azaltacağım ve 6 ilmek, kalan 6 ilmeğimi de toparlayacağım. Onu nasıl toparlayacağım onu göstereceğim. Şimdi ben azaltarak devam ediyorum. Aynı sistematikle devam edeceğimiz için videoyu uzatmak istemiyorum. En son kapamayı nasıl yaptığımı göstermek için tekrar buluşacağız. Evet, şu şekilde bakın. Dolumunu yaptım. Çok böyle sert doldurmanızı önermiyorum. Araları açılmasın. Boşlukta kalmasın. Şimdi son sırada 5 azaltma arka arkaya yaptım. 6.'yı beraber yapalım. Şimdi 6.'yı da alıyorum ama ikisini bir kapatmıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde sonlandırıyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. İpimi çekiyorum. Şimdi şu kalan dışarıdaki ilmeklerden bu ipimi şöyle hafif çektire toparlayacağım. Şöyle hepsinden geçiriyorum. Zaten kapanıyor. İlkine geldim. Şöyle şuradaki sonuncuyu alıyorum. Onu şöyle bir ilmek yapar gibi içinden geçiriyorum ve düğümlemiş oluyorum. Şöyle şimdi tam ortasından uzak bir yerlerden çekeceğim. Bakın, gördünüz mü? Pürüzsüz bir kapama elde ettik. Bakın ip burada. Şu ipi, ilmeği takip ediyorum. Ona eşdeğer olacak şekilde çekiyorum. Çok sıkıştırmıyorum ki bozmayayım örgümü. Yine buradan bu ilmeğimi takip ederekten çekiyorum ve içeride bırakıyorum. İşte bu kadar. Tamamlamış olduk. Bu şekilde yerleştireceğiz şapka kısmına. Şimdi dış kısmını örelim. Şapka için örmeye başlayalım. Yine sihirli halkayla başlıyor olacağım. Şöyle küçük bir halka oluşturuyorum ve kilitliyorum. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet sık iğne çalışıyorum. Şimdi ilk sık iğnemizden başlayarak öreceğiz. Şöyle alacağım iki tarafına da. Evet. Bu ipimi de içeride yürüteceğim. İlk sık iğnemin içerisine hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye de ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir yanındakinden devam ediyorum. Her iki kanadını da şöyle kaçırmadan alalım. Evet. 1, 2. Bir sonrakine 1, 2. Hepsine ikişer tane şimdi sık iğne çalışıyoruz. Parçamızı genişletiyoruz. Son 2 tane kaldı. Onları da yapalım. Evet. Şimdi sayarak kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6'daydı. 12'ye çıkarttık. Şimdi bir üst sırada yine sayımızı arttırarak devam edeceğiz. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen ilk sık iğnemi örüyorum.
şuraya tekrar takalım. Bir tane ördüm. Bir yanındakine 2 sık iğne örüyorum. Bir yanındakine bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane öreceğim. Şöyle ilmeğimize hemen bakalım. Şuradan 2 tane örüyorum. Bir ördüm, bir arttırdım. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 kez tekrar ediyoruz. Hızlıca yapıyorum şimdi. Tamamladım. Şimdi geriye dönüp bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi bir ördüm, bir arttırdım. 2 ör, bir arttır. 3 ör, bir arttır. 4 ör, bir arttır. 5 ör, bir arttır ve 6 ör, bir arttır da yapıp düz örgüye geçeceğiz ve 3 sırada düz öreceğiz. Şimdi bunları tamamlayalım. Hızlıca birbirinin tekrarı olduğu için videoda uzatmak istemiyorum. Ardından son sıralar için ne yapacağız onları anlatacağım. Evet, şimdi ördüm, tamamladım. Ne yaptık? 6 ör, bir arttıra kadar ördük. 3 sıra düz ördük. Şimdi bu sırada hemen şöyle ilk sık iğnemden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne yapıyorum. Şöyle ön ilmeklerden alıyorum. İkisini bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne örüyorum. Ön ilmeklerden alarak bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane azaltma. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, bir tane azaltıyoruz. 6 ör, bir arttıra kadar arttırmıştık. Şimdi azaltıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplamda 6 defa tekrar ediyorum işlemi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Son azaltmamızı da yapalım ve tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki ilmekten şöyle ipimi alıyorum, içindekinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sağdan sola doğru ördüm ben. Soldan sağa doğru, geriye doğru öreceğiz. Örgümü değiştirmiyorum. Sadece önümdeki ilmeği değil, arkadaki ilmeği alıyorum. Arkadan tığımı bakın ilmeğimin içine geçiriyorum. İpimi alıyorum ve ikisini bir örüyorum. Bir arkadaki ilmek, herhangi bir ilmek atlamıyoruz. Hemen arkadakinden tığımın kancasıyla ipimi alıyorum ve örüyorum. Ters sık iğne ile tüm etrafını döneceğiz. Dediğim gibi ilmek atlamamaya dikkat edin. Her bir ilmeğe bir tane çalışın. Şimdi bunu tamamlayıp geliyorum. Ardından kulaklarla devam edelim. Şöyle ters sık iğne ile tamamladım. Etrafını döndük. Bakın çok da güzel bir duruşu var. Örgülerinizde kullanabilirsiniz kenar bitirme olarak bu tekniği de. Farklı teknikler de var. Onları da ekleyeyim. Görmek isterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi kulak detaylarıyla devam edelim. Öncelikle kulak içlerini örüyor olacağım. Şöyle yine açık renk ipimi alıyorum. Zincirle başlıyoruz. Şöyle ipimi alıyorum ve zincir çekmeye başlayacağım. Bir tane kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak sık iğne yapıyorum. 1, bir yanındakine 2, bir yanındakine 3, bir yanındakine 4. 4 tane yaptık. Şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu ipimi de şöyle çekerek sabitlemiş oluyorum. Şimdi bu ip uçlarını bırakıyorum. Kafanın içerisine çekeceğim ben bunları. Şöyle eşitleyelim.
Şimdi bir tane daha yapalım bundan. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geriye dönüyorum. İkinciden alarak 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne. Bir tane kilitliyorum. İpimi kesiyorum ve çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Şuradan da fazla ucunu da alayım. Evet, şimdi kulak içlerini tamamlamış olduk. Dış kısımlarını yapalım. Renkli ipimi alıyorum. Yine zincir çekerek başlayacağım. İpimi şöyle kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne çalışıyorum. Son sık iğnemin içerisine de 3 tane çalışacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi dönüyorum bu taraftan, diğer taraftan örüyorum. 1, 2. Şuraya bir sık iğne daha yapıyoruz. 3 tane sık iğne oldu. 10 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi geriye dönüp sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemiz var. Bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle ilk sık iğnemin içerisinden tığımın kancasını geçiriyorum. Buraya 1, 2, 3 tane sık iğne doldurdum. Şimdi bir yandan devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonrakine yine 3 tane çalışacağım. 1, 2 ve 3. Bir yandan devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir üst sırayı yapalım. Son sıramız. Tığımı geçirdim. Bakın. Tığımın kancasıyla ipimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir tane ilmek kaydırma. Hemen yanından. İkinci ilmek kaydırma. Bir sonrakinden. Üçüncü. Şimdi bütün ilmeklerimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Hafif yuvarlanacak. İçerisine zaten kulak içi yerleştireceğiz. Çok da sıkmamaya çalışın. İyice böyle yuvarlak olmasın. Oval bir şekilde örmek niyetimiz. Tamamladık. Şimdi bu ipimi, ilmeğimi şu bir sonrakinden arkaya doğru çekiyorum. Şunu da şöyle bir kilitliyorum. Şöyle birazcık uzun bırakalım. Bu iple dikeriz. Şöyle ipimi alıyorum ve sabitliyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum kopmaması için. Şimdi dikerken bu kısımdan dikeceğiz. İpimi oraya kadar yürüteceğim. Burada kaldı. Hiç sorun değil. Şöyle alıyorum. Hatta burada bırakalım. Çünkü kulakları ne tarafa doğru yatay yapacağız. Ona bakacağız. Şu ipimi de şöyle alayım. Burada keseceğim. Şimdi bakın nasıl yapacağız. Şöyle arkaya alalım da kulak içini yerleştirmeyi göstereyim şimdi size. Bakın şöyle ayakkabı gibi oldu, gördünüz mü? Şu kulak içine şöyle yerleştireceğim. Bunu yapıştıracağım ben tekstil yapıştırıcısıyla. Ama dikebilirsiniz. Özellikle küçük çocukların oynayacağı oyuncaklarsa ben dikişleri tercih ediyorum. Bilgilendirmiş olayım. Şöyle bunları kafa kısmında içeriye çekeceğim. İsterseniz kesebilirsiniz. Benim gibi yapıştıracaksanız eğer şöyle de yapabiliriz hatta.
dikiş için ipucu vermiş olduk. Şöyle içeride kalsın. Şöyle yapalım. Bunları aşağıya gelecek şekilde tekstil yapıştırıcısını içine koyduktan sonra, sıktıktan sonra şöyle bırakabiliriz. Anahtarlık tarifimde ben ipleri kafa içerisine çekmiştim. O videoyu da zaten ekleyeceğim. Onda da görebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Şimdi bundan bir tane daha yapıyoruz. Ardından kol detaylarıyla devam edeceğiz. Evet, şimdi kol detayı için renkli ipimle şöyle yine sihirli halka yapacağım. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ilk sık iğnemden başlayarak bir üst sıraya geçiyorum. Bir yanındakine 2 ilmek belirleyici kullanacağım. Şöyle yapayım. Böyle kıvırarak devam ederseniz iyi olacak. Sayımızı arttırmayacağız çünkü. Şöyle hemen ilkine ilmek belirleyici takalım. Sırayı beraber yapalım. Bir yanındakine şöyle kıvıra kıvıra parmağımı arkadan içine koyuyorum. Böyle örüyorum. Bu tarafa dönmesini istemiyorum örgünün. 3 oldu. Şöyle alacağım. Şuradaki ilmeği almam gerek. 4 oldu. Şunu alıyorum. 5. Şu ipimiz içeride kalsın. Evet. Ve şurada var bir tane. 6. Şimdi bir sıra örmüş olduk. Şu ipi arkaya alamamışım. Evet, şimdi oldu. Toplamda 5 sıra öreceğiz. 6 sık iğneyi değiştirmiyoruz. 5 sıra boyunca uzatıyoruz ve ipimizi uzun kesiyoruz. Hemen örüyorum. Evet. Şöyle hafif uzun tamamladım. Hafif uzun kestim arkadaşlar. Bunu içine çekiyorum. Şöyle içerisine çekip yok edeceğim. Dikişi farklı bir iple yapacağız çünkü. Şimdi el detayını da çalışalım beraber. Beyaz ipimle şöyle ipimi bir kilitledim. Zincir çekiyorum. 1 2 3. Geriye dönüyorum. İkinci zincir itibariyle alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bir yanındakinde alıyorum ve tığımdan geçiriyorum. 2 tane ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu bir tane parmağımız oluştu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine ikinciden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Yanındakinden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Bakın ikinci parmağımızı da yaptık. 1 2 3. Geriye dönüyorum. İkincisinden içinden geçiriyorum. Bir yanından 2 tane ilmek kaydırma yapmış olduk. Şimdi üçüncüyü de yaptık. Bakın şöyle. 1 2 3 zincir. Aldım, tığımdakinden geçirdim. Aldım, tığımdakinden geçirdim. 2 tane ilmek kaydırma. Bakın 4 tane parmağı tamamladık. Şimdi bunu nasıl toparlayacağız? Şöyle bir zincir çekeyim. Şimdi her parmağın içerisinden birer tane ilmek çıkaralım. İlmeklerimi çıkarttım. Şimdi bunların hepsini birden toparlıyorum. Bakın bu şekilde oluşturduk. Şu ipi şöyle bu tarafa geçireyim. Buradan bir zincir. Böyle kilitleyelim bunu. Şimdi uzun keselim. Uzun dediğim yani bu kadar kesseniz yeter. Ve bu şekilde. Şöyle bir tane de düğümleyelim. Elimizi bu şekilde yapmış olduk. Bunu arkadaşlar şuradan tığımı geçiriyorum. En ortadan yani sihirli halkanın ortasından bu iplerimi alıp çekeceğim.
Şöyle. Diğerini de alıp çekiyorum. Böyle. Şimdi bakın. Yani ipi kestiğinizde, umarım şimdi kesmemişsinizdir. Bu detayı şöyle vereyim. Şu kolun geçmesi lazım. Çünkü buraya bağlayacağız bunu. Şimdi şu içeride kalan ilmekten tığımı geçiriyorum. Bunun bir tanesini, uzun olanı şöyle alalım. Burada bunu düğümlüyorum. Buraya böyle sabitleyeceğiz elleri. Şu şekilde sabitlemiş olduk. Şimdi beyaz ipleri de içeriye alacağım. Şöyle çekiyorum. Evet. Şunu da çıkaralım artık. Bakın elin şurası iç kısmı olacak. Burası dışarıda kalan kısmı. Çektiğinizde buraya bu şekilde bir bombe yapmış oldunuz. Bunun yan tarafta kalmasını istiyorum. Örgünün, oyuncağın. Bakın zaten böyle kol detayını vermiş olduk. Şimdi teli nasıl hazırlayacağım onu da hazırlayalım. Diğer kolu ondan sonra yaparız. Kesici bir aletim var. Bakın teli şöyle ölçelim. Şuraya kadar gelecek zaten. Şu kadar ölçüde. Kafayı da hesaba katın. Ne kadar diyeyim size. Şöyle hemen bakalım. Yak 15 santim. 15 santim kadar keselim. Ve şöyle ucunu kıvıralım. Evet. Şimdi telle ilgili de bir uyarım olacak. Çocuklara yapıyorsanız eğer, küçük çocukların oyuncaklarında tel kullanmanızı önermiyorum. Genç yetişkinler olur, yetişkinlere yapabilirsiniz. Koleksiyon sever arkadaşlarınız olur. Onlar için ya kendilerine ya da hediye yapılacak olur. Tel kullanabilirsiniz. Ama çocuk oyuncağı olacaksa kullanmanızı önermiyorum. Kullanmadan da gayet güzel oyuncak oluyor. Ucunu şöyle bantlıyorum. Bu şekilde yeterli. Şimdi bunu kapatmamıştık kolumuzun ağzına. Oraya yerleştireceğim. Şurada takılıyor herhalde, ona bir bakalım. Bağladığımız yerde olabilir. Bakın geçirdim. Şuraya kadar geldi. Şuraya kadar geldi. Şimdi bunu örerken gövdede birleştirir. Boyun kısmından geçiririz. Şimdi bir tane daha yapalım. Ardından bacaklarla devam edelim. Evet, renkli ipimizle bacakları yapmaya başlayalım. Şöyle bir sihirli halka oluşturacağım. Sihirli halkanın içerisine dolduralım. Kilitliyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ilk sık iğnenin içinden örmeye başlayacağız. Şu iki kanadını da alıyorum. Bu ipimi yine içinde yürütüyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir sonrakine 2 tane örüyorum. 3 tane ilmek ördük. İlmek belirleyicimizi takalım. İlmek belirleyicimizi takalım. İlk sık iğneme taktım. Bir sonrakine bakın tek telini almışım, onu hemen ikisini alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. Şöyle çevirerek örelim. Şimdi
Bir tane örüyorum. Bir sonrakinde 2 tane örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Bir üst sıraya geçiyoruz. Şöyle yapabilirim. Şimdi bir tane örüyorum. İkinciyi örüyorum. Bir sonrakinde bir arttırma yapıyorum. 2 ördüm, bir arttırdım. 1, 2 ördüm. Bir arttırdım. 1, 2 ördüm. Bir arttırdım. Şimdi sayımızı 12'ye çıkaracağız. Çıkartmış olmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Şimdi 3 sıra boyunca 12 örüyorum. Önce bir tanesini yapalım. 1, 2. Şuraya bir üst sıraya atlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet. 2 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Sonra ipi keseceğim ve bir tane daha öreceğiz. İkinci bacağımızı örmüş olacağız. İkinci bacakta ipi kesmiyoruz. Gövde için devam edeceğiz. Hızlıca bunları yapalım ve devam edelim. Tamamladık. İkinci bacağımızı da şöyle alıyorum ilmek belirleyicimi. Bakın burada son bitirdiğimiz ilmekten bir sonraki ilmeğe tığımın kancasıyla giriyorum. İlmek alıp bir tane oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi diğer bacaktan da 12 öreceğiz. Burayı zaten örmüşüz. Buradan başlıyorum. Bu ipi de şöyle arada yürütelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeter. Şöyle içeri bırakacağım. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu bacaktan da ördük. Şimdi burası bizim başlangıç noktamız olacak. Şöyle kalsın. Toplamda 12, 12, 24 tane sık iğne elde etmiş olduk. 24 sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca öreceğiz şimdi. Hemen örüp geliyorum. Dört sırayı tamamladıktan sonra örmeye devam edelim. Başlangıç noktamızı şöyle belirleyelim. 1 diyorum. 2, 3, 4, 5. Hatta şuradan itibaren de şuna takacağım. Diğer bacak buradan başlıyor. 2, 4, 5. Tam yana gelecek. Buradan bir tane azaltma yapıyorum şimdi. Ön ilmeklerden aldım, azalttım. Yanındakinden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi buradan da şöyle ön ilmeklerden alıyorum. Bir azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. Yanındakinden 1, 2, 3, 4 ve 5. Her iki taraftan birer tane azaltma yapmış olduk. İlmek sayımızı da 22'ye düşürdük. Şimdi devam ediyorum. Burada kalsın. 1, 2 tane örüyorum.
Bir tane azaltıyorum şimdi. Bir, iki tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir, iki tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir, iki. Bu işlemi 5 defa yapmış olacağız. Bir tane azaltıyoruz. Bir, iki örüyoruz. Bir azaltıyoruz. Geriye ilmeklerimiz kalacak. Bir, iki tane örüyorum. 2 ilmeğim kalmıştı. Onları da örmüş oluyorum. Şimdi bir üst sıraya geçmeden önce elyaf dolumu yapalım. Şöyle alacağım. Şöyle ayarlayacağım. Şuradan elyafımı alıyorum ve başlıyorum doldurmaya. Öncelikle bacakları dolduruyoruz. İsterseniz daha aşağıda da doluma başlanabilirdi. Ama daha fazla küçültmeden buradan doldurmak da kolay olacak. Önemli olan ince ince dibe kadar doldurmuş olmanız. Ayak uçlarına da ilmeklerin aralarını açmayacak şekilde güzelce dolduracağız. Boşlukları kontrol ederek, yoklayarak dolduruyorum. Biraz da bu taraftan dolduralım. Bakın şöyle düzelterek güzel bir dolum yapacağız. Bu kadar yeterli. Şurada biraz boşluk var, onu da dolduralım. Kafa dikişini yaparken ihtiyaç duyulursa devam edebiliriz. Ördükten sonra biraz daha dolduracağız tabii. Şimdi bir örüyorum. Şöyle alacağım. Bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Yine bu işlemi de 5 defa yapacağım. Kadife ipte azaltmaları yaparken zorlanıyorsanız kancanızı kıvırarak yapmayı deneyin. Bakın bunu alıyorsunuz. Bunu alırken zor olabilir. Şöyle kancayı kıvırın, kancanın ucuyla alın. Daha kolay öreceksiniz. Bunu alıyorum, kancamı kıvırıyorum ve azaltıyorum. Geriye kalan 5 defa yaptıktan sonra yine 2 ilmeğim kalıyor. Onları da düz örüyorum. Toplamda 12 ilmeğimiz kalacak. Sayalım hemen. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi bir sırada 12 örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tamamladık. Şu bir sonraki ilmekten alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, kilitliyorum ve bu şekilde kesiyorum. Kısa keseceğim, farklı bir ip içeriğiyle, daha sert bir iple dikiş yapacağım çünkü. Şöyle yapalım. İçeriye çekip bırakın. Evet, bakın vücudumuzu tamamladık. Şimdi birazcık daha dolduralım. Şöyle. Evet. Belki şurayı biraz daha ihtiyaç olur. Evet, şimdilik yeterli. Gövdemizi de tamamlamış olduk. Ayak tırnak detaylarını çalışalım. Şöyle iğnemi alacağım. Şu iğne benim işimi görür. Kafada kullandığımız ipi kullanacağım. Şöyle biraz ucundan alayım. Bakın şimdi şu tarafını gövdenin düz yüzü yapalım.
Önce nereden yapacağınızı kararlaştırın. Bakın bir tane şurada, bir tane şurada, bir tane şurada çalışalım. Arkadan bir yerden geliyorum. Şöyle, tabii bu kadar çekmeyeceğiz. Şimdi şu üst sırayı kullanalım. Bakın şu ilk sihirli halka yaptığımızın bir üstünden yana geçiriyorum. 2 ilmek yana kaydım. Tam geldiği yerden yine 2 ilmek yana, bakın bu şekilde oluyor. Benim için yeterli. İsterseniz birer kat daha yapabilirsiniz tabii. Şöyle yeterli oldu. Şimdi arkada düğümleyeceğim bu uçları. Ve keselim. Şöyle içine çekelim onları. Evet. Şurada arttırma olduğu için biraz yamuk gibi durdu. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapalım. Nereden alalım? Bakıyorum. Şurası uygun. Buradan şuraya bir tane. Şuradan bir çıkalım bakalım. Şuraya bir tane. Bir tane de şuraya yapalım. Evet. Tamam, bu şekilde yeterli. İpimi düğümlüyorum. Aynı yerden, şu uzak bir yerden çıkartalım. Bu şekilde de yapabilirim. Bunu da içine çekelim. Bunu da keselim. Evet, bu detayları da kondurmuş olduk. Şimdi öncelikle yüz detaylarını çalışalım. Ardından da parçalarımızı birleştirelim. Evet, şimdi öncelikle diş kısmını, ağız kısmına yaparak da başlayalım. Şu şekilde naylon içerikli 3 katlı bir ipim var. Onu kullanacağım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Bu ip için de 3 numara tığımı kullanıyorum. İpimi şöyle bir kilitliyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir, geriye dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2 tanesini oluşturduk. 1-2 zincir, geriye dönüyoruz. İlk zincire bir tane sık iğne. 1-2 zincir, ilk çektiğim sık iğneye bir tane sık iğne. Şu şekilde oluşturmuş olacağız. Bundan 16 tane çalışacağız toplamda. 4 tane çalıştım. 16'ya tamamlıyorum şimdi. Evet, sonuncuyu da yaptım. Bir tane de zincir çektim ve bıraktım. Şimdi ipimi uzun keseceğim. Dikiş yapacağız çünkü. Şöyle ipimi çekiyorum. Diş kısmı da hazır. Şimdi şöyle kafayı alalım. Ben yerleştirmiştim içine, size de göstermiş olayım. İsterseniz bir tekstil yapıştırıcısı yardımıyla arkasından yapıştırabilirsiniz. Gerek duyarsanız. Şöyle güzelce yerleştireceğiz şimdi. Bakın, başladığımız ve bitirdiğimiz noktalar, tepe noktaları yanlarda olacak. Bu şekilde yerleştiriyoruz kafayı. Şöyle güzelce içine yerleştirelim. Evet. Tamam. Şimdi kenarını bitirdiğim yerden iğne yardımıyla dikeceğim. Şimdi bir tane kafadan, bakın şöyle iğnemi geçiriyorum. Bir tane şapkadan ters sık iğne yaptığımız yerin dibinden dikebiliriz. Bir yandan tekrar geliyorum. Çıktığım yerden kafada bir yana geçiyorum.
Benim bu kadife ipim öyle kolay dağılan bir ip değil. Eğer kolay dağılan iptense, bazı kadifeler çünkü dağılıyor, onunla dikmeye çok zor olacaktır. Yine bu şekilde içerikli sert bir iple, dayanıklı bir iple dikebilirsiniz. Şimdi bir kafadan, bir şapkadan olacak şekilde tamamını dikelim. Sonrasında yüz şekillendirmeyle devam edelim. Tamam, kafa dikişini, şapkayla kafanın buluşumunu gerçekleştirdik. Bakın şu şekilde bir dikişim var. Gösterdiğim teknikle bitirdim. Şimdi yüz şekillendirmesini yapalım. Öncelikle dişleri bir yerleştirelim. Şöyle iğneler aldım. Bakın şimdi şöyle tutuyorum. Buradan 2 sıra bırakıyorum. Ortalıyorum. Şöyle bir yerleştirelim. Buradan da yine 2 sıra bırakalım. Buradan eşitleyelim. Şöyle bir bakalım. Çok fazla boşluk oldu. O yüzden şöyle aşağı indireceğim. Şöyle bakacağım. Bakın tam ortada yaptığımızda olmadı. Birazcık aşağı indirdim. Siz de bu şekilde ölçünüzü alabilirsiniz. Şöyle yerleştiriyorum. Şöyle iğneleri de belirli noktalardan göndereceğim ki dikerken kolaylık olsun. Bu şekilde dikmemiz uygun olur. Buna göre gözlerimizi işleyelim şimdi. Şöyle uzak bir noktadan tam ortadan geleceğim. Şimdi şöyle şimdi elimle, bakın, göz kararı şuraları belirliyorum. Arada 5 sıra bıraktım. Şuradan çıkıyorum. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Şöyle 2 sıra boyunca tam yatay çalışıyorum. Bir üste çıkıyorum. Oradan tekrar bu noktaya geliyorum. Şöyle bir üste. Şuradan çıkarsam ipim kayacak. O yüzden ipimi tutunduracak şekilde yapmam lazım. Bakın bu. Buradan geleceğim. Şimdi 2, 4, 5. Tam böyle karşılığından başlayacağım. Bakıyorum. Evet, burası uygun. Yine bunları da iğneyle belirleyip sonra yapabilirsiniz. Bakın, yatay 2 sıra, bir üst sıraya çıkıyorum. Geri geliyorum. Bir üst sıradan bakalım şurası uygun olur mu? Deneyelim. Tamam, uygun. Buradan şöyle yavaş yavaş şuraya geleceğim. İpimin uçlarını birleştireceğim. Şu aradan tekrar şurada buluşturalım. Göz detayımız için bu kadar yeterli. Göz takmak isterseniz eğer yine bu şekilde ortalayarak takabilirsiniz doldurmadan önce. Şöyle iplerimin ucunu düğümleyeceğim. Uzak bir yerden şu aynı noktadan çıkalım. İğnemi çıkartıyorum. Şunu ucunu kesiyorum. Şöyle içeriye çekeceğim. Yine bunu da içeriye alalım. Evet. Bakın. Şimdi bir şekillendirme yapalım. Öncelikle ağız detayını bir dikelim. Şu iğnemi alacağım. Evet. Şimdi bu iğneleri takip ederek bakın şuradan şuradan çıkıyorum. Şu zincirin dibinden iğnemi alıyorum. Şuradan tekrar
Şöyle iğne dibinden çıkabilirim. Şöyle geri geliyorum. Zincirden tekrar iğnemi geçiriyorum. Çok çekmeyin. Kaybolmasın kadifenin içerisinde. Şunu da çıkaralım. Bu şekilde bir geri geliyorum. Şuradan şöyle de alalım. Buradan da zincir alalım. Ağız çizgisini oluşturmuş olacağız. İğnem çıktı. Şöyle bir bakayım. Şuraya denk gelecek zaten. Bir sabitleyelim ağzı oraya da kaymasın. Evet. Şimdi bir geri geliyorum. Şöyle aynı yerden tekrar çıkacağım. Ve sabitleyeceğim. Şimdi iki ucunu şöyle bağlıyorum. Yapamadım. Tekrar deniyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Sıkıştırmış olduk. Şöyle uzak bir yerden çıkalım, yerleştirelim. Şu aralardan geçiriyorum. Evet. Diğer ucunu da çekelim. Bunu da keselim. Şu iğnelerimi de alayım. Evet. Şimdi bir şekillendirme yapacağım. Yine bu ipimi kullanabilirim. Bakın şimdi şuradan şöyle de alabiliriz. Gözü tam buluşturduğumuz, çizgileri buluşturduğumuz yerden geçiriyorum bu ipi. Şöyle arada ilmek almış olduğunuzdan emin olun. Sonra diğer gözün buluşturduğumuz noktasından geçiriyorum. Yine arada ilmek alalım ve ilk başladığımız yere götürüyorum. Şimdi ipin bu uçlarını çekeceğim ve sıkıştırıyorum. Bakın şöyle destekleyebilirsiniz. Şöyle düğümlediğim zaman arada ilmek kalıyor mu ona bir bakayım, yoksa içeriye çekemeyiz. Bakalım, kalmıyor. Tamam, şöyle yapalım. Iğnemi çıkardım, düğümlüyorum ve sıkıştırıp çekiyorum. Bu kullandığınız ipin dayanıklı bir ip olması lazım. Tekrar bir tane daha düğümlüyorum. Bir kez daha düğümleyelim. Bu kadarı yeterli. Şimdi bu ipi içeriye alıyorum. Evet. Şurayı da düzeltelim. Tamam. Şu gözleri de düzeltelim. Evet. Bu şekilde yeterli. Minik bir burun detayı ekleyelim. Böyle renkli ipimi alıyorum. Birazcık keseceğim. Şu tam ortadan yapacağım. Şöyle tığla yapabiliriz. Aldı geldi. Şöyle diğer tarafından da diğer ucunu alıyorum. Bakın bu kadar. Minik bir dokunuş. Yeterli. Bunu da içeriye alalım. Evet. Şimdi şöyle bir siyah bir çizgi gidelim. Onun için ipimi alıyorum. Bu ipimi katlarına ayıracağım.
Şimdi şöyle uzak bir yerden şuradan başlayalım. Burada buluştururuz. Beyaz ipimizin bittiği yerden getiriyorum. Her seferinde her sırada yapmamıza gerek yok. Şöyle alalım, ikişer sıra boyutunda. Şöyle tam beyaz dişlerin dibinden şöyle çok çekmeden şöyle geri geliyorum. 2 sıra daha ileriye gidiyorum. Bakın boşlukları böyle dolduruyorum. Geri geliyorum. 2 sıra gidiyorum. Bu şekilde bir belirginlik vereceğiz. Şöyle alabilirim. Ve buradan da buraya. Şuradan çıkalım önce. Sonra başlangıç noktama gidiyorum. Evet. İplerin ucunu düğümlüyorum. Ve kesiyorum. Şöyle içine çekiyorum. Düzeltilmesi gereken yer var mı bakalım. Kadife ip olunca ince ipler arada kaybolabilir. Evet, bakın bu kadar yeterli. Sevimli bir parça çalıştığımızı düşünüyorum. Yorumları da fikirlerinizi belirtirseniz de çok mutlu olurum. Şimdi parçaları birleştirelim. Dikiş işlemlerine devam edelim. Parçalarımız hazır. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Naylon içerikli dediğim beyaz ipimle dikiş yapmaya başlayacağım. Öncelikle kolları gövdeden birleştirelim. Şimdi bakın, el kısmının burası dışı demiştim. Avuç içi. Boğum yerine göre şöyle şu son ördüğümüz sıranın altından telimi geçiriyorum. Ve şöyle alacağım. Bunları kıvırdım ama ürüne göre tabii şeklini değiştireceğiz. Şimdi bakın, geçirmiş olduk. Diğerini de yapalım. Şöyle bir dursun. Bu da tam karşılığından geçiriyorum. Şöyle alacağım. Şimdi öncelikle kolları bir sabitleyelim. Tek tek de çalışabiliriz bunları. Şu ilmek belirleyicim kalmış, onu da çıkarayım. Şimdi denk geldiği yerlerden bir gövdeden bir koldan alacağız. Şöyle kenara çekeceğim ürünleri. Bunu şöyle tutuyorum. Bakın. Böyle bu sırada omuz kısmını yapıyorum. Bir koldan bir gövdeden. Şimdi bunu çekip sıkıştıracağım. Ve devam ediyorum. Bütün ilmeklerden alalım. Onu ilmek atlamayalım. Burada şimdi aşağı inelim. Şuradaki ilmeği alalım. Şöyle alsak daha kolay olacak. Devam ediyorum. Bir alt sıraya doğru ilerliyorum. Şöyle bir bakıyorum. Nerede boş ilmeğim var. Bir sonrakini kaçırmadan alıyorum. Böyle bütün etrafını dönüyoruz. 6 tane ilmeğimiz var zaten. Hepsini alacağız. Böyle sıkıştırdığınızda görünmeyecektir zaten. Burada ipimi bir kilitleyeceğim.
Şöyle bir düğümlüyorum. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. İlmek arasından şu başlangıç noktasına geçiyorum. Bunu da şurada düğümleyelim ve saklayalım. Bir tane daha. Bunu da içeriye çekeceğim. El arasında kalabilir. Bakın kolun bir tanesini yaptık. Şu şekilde. Diğer kolu da aynı şekilde dikiyorum. Her iki kolu da tamamladım. Bakın dikişlerimiz tamam. Şimdi kolları şöyle tutuyorum. Şu şekilde hafif kıvırıp ortaya getiriyorum. Şöyle. Bunları burada birleştiriyorum. Eşitliyorum. Şimdi bir miktar elektrik bandı alıyorum. Şöyle boyun kısmından bir saralım. Kağıt bantla yapan arkadaşlar da var. Farklı ürünler kullanıyorsanız onları tercih edebilirsiniz. Şöyle sarıyorum. Bu kadar yeterli. Evet. Bakın şöyle. Bakın. Bu işlemi yapmazsak kollar ikisi aynı anda hareket edecektir. Şimdi kafayı alıyorum. Nereden geleceğini kontrol ediyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Ters sık iğneyi saymadım. 2 sıra sonraya denk geldi. Bu şekilde geçiriyorum. Kontrol ediyorum. Batan kısmı yok. Dediğim gibi küçük çocuklar için tercih edecekseniz tel kullanmamanızı öneririm. Tekrar hatırlatıyorum. Şimdi kafa ile gövdeyi birleştirelim. Şöyle arkadan başlayalım. İpimi şöyle geçiriyorum. Önce şurada bir kilitleyelim. İpimizi sabitleyelim. Şöyle bir düğümlüyorum. Başlangıç noktası yapalım burayı. Ve denk geldiği yerden kafayı dikmeye başlayacağım. Şöyle tam karşılığından ilmeğin sağından solundan alıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Sonra gövdeden ilmeğin sağından solundan, kafadan, bir gövdeden bir kafadan şöyle çekip sıkıştırıp kilitleyerek devam edeceğiz. Dolayısıyla da kullandığımız ipi de görmeyeceğiz zaten. Kaybolacak arada. Bakın. Şimdi tüm etrafını bu şekilde dönelim. Ben hızlıca yapıyorum. Bitirdim. İpimi kilitledim. Şimdi burada düğümleyelim ipimizin iki ucunu da. Ve kesiyorum. İplerin ucunu da saklıyorum. İçini çekelim. Şöyle düzeltelim. Ve tamamladık. Bakın ellerimiz de dönüyor. Çocukların hoşuna giden bir detay. Şimdi kulakları dikelim.
Kulakları şu şekilde bir pozisyonda dikeceğim. Bunun için uzun iğnelerimi alıyorum. Bana kolaylık olması adına. Şöyle yerini belirleyelim. Bunu da buradan dikeceğim. Kulak içlerini sıcak silikonla yapıştırdım arkadaşlar ben. Evet, şöyle olacak. Kulakları kendi ipiyle dikebiliriz. Şimdi bakın. Şuradan denk getireceğim için ipimi yürütüyorum. Şuraya geleyim. Şuradan ters sık iğne yaptığımız sıradan dikebiliriz. Şimdi bir tane kulaktan alalım. Bir tane kafadan alalım. Bir tane daha alabiliriz. Nereye denk geliyorsa ona bakarak kontrollü bir şekilde dikişini yapabilirsiniz. Evet. Biraz çevire çevire diktim ama göründüğünü umuyorum. Bakalım. Şu arkadan da bir sabitleyelim. Çok hareket etmesin. Şuradan alıp şu baş taraftan çıkartacağım. Hatta bakın bir tane bile yapabiliriz. Belki şöyle kalsın, koparmayalım. Diğer kulağı diktikten sonra eşitlemek adına bakalım. Şöyle denk geldiği yeri görmek istiyorum. Şuradan şöyle alacağım. Şu iğnemi çıkaralım. Şöyle bir tane yan tarafından. Alıyorum. Şöyle tekrar geri geleceğim. Orada boş ilmek kaldı. Burada şu ikisini alacağım. Bakın şurada kalanları kullanmamayı özeniyorum. Şöyle. Şimdi bakalım. Bu şekilde yeterli. Burada sabit değilim o ipimize. Büyük bir parça ve kalın ip olduğu için çok çevirmek zorunda kalıyorum. Umarım detaylı gösterebiliyorumdur size. Şöyle ipimi kilitleyeceğim. Ve uzak bir yerden çıkartacağım. Kalife ip dağılıyor tabi. Bazıları daha çok dağılıyor. Evet. Şimdi diğerini bir kontrol edelim. Bu taraftan, iç taraftan bir ilmek daha birleştireceğim. Daha güzel dursun diye şuradan. Şöyle geliyorum. Şuradan almaya çalışıyorum. Evet, bakın. Şöyle daha sabit bir kulak olacak. Şöyle. Tamam. Şimdi bu ipimizi de sabitleyelim. Ve uzak bir yerden çıkartalım. Tabii çok çevirdik, şeklini bozduk. Düzeltelim birazcık. Şöyle dişlerimiz, ağzımız. Evet, bu projemizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer ürünle birlikte yan yana görelim. Evet, bakın aynı tarif, aynı el. İplerin kalınlıkları farklılık yaratabiliyor. Daha önceki videomda da minik anahtarlıkla
ilgili aynı bilgiyi vermiştim. Şimdi burada da kullandığım ana renk olan yavru ağzı ipim bu tondaki maviye göre ya da su yeşili diyeyim daha bir tık daha kalın. O yüzden boyutta bir miktar farklılık oldu. Yumuşacık oyuncaklarımız olmuş oldu. Hepimizin ellerine sağlık. Çok istediğiniz bir ürünü tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. Kanalımda görmek istediğiniz ürünler olduğunda yorumlardan bana yazabilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bırakın lütfen. Merakla bekliyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.